Merhaba. Öncelikle bu video kişisel deneyim içermez. Bu video kolektif maskülen enerjinin yani her cinsiyette bulunan eril enerjinin günümüzde geldiği toksik yere dair tespitler içerir. Kolektif maskülenin şu an olduğu yer, buraya nereden geldiği ve nereye gidebileceği konularına ruhsal ve enerjisel bakış açıları sunar. İhtiyaçtan hasıl oldu diyelim. Ayrıca bugün burada ıssız adamları, narsisist, psikopat, şizoid veya sosyopatları konuşmayacağız. Onlar zaten toplum için birer kayıp. Onlar zaten yoklar. Bugün burada kendileri için pek çok şeyi aştıklarını zanneden, hafif spiritüel, biraz entelektüel, işlerine nerede yaradığına bağlı olarak biraz duygusal, biraz duyarlı olmanın sadece tabii çekici olma tarafıyla ilgili. Farkında ama farkındalığı hayatın anlamını çözdüğünü sanmak noktasında takılı kalmış, bilginin güç olduğunu ve bu gerçeği kitaplardan öteye geçirememiş, bilgiyi kendine uyarlayamayan maskülenden bahsedeceğiz ve insan bağlarının aldığı zarardan elbette. Maalesef içlerindeki ana parçalanmayı göremeyen, görebilse de gereğini yapmaktan korkan, yapmakta zorlanan beylerden bahsedeceğiz. Merak etmeyin, aynı video kadınlar için de gelecek. Ama şunu önemli belirtmek istiyorum. Bu video bir kadından hem cinslerine kıyak olsun diye hazırlanmış bir video değil. Bu video kadınlar için bile değil. Bu video erkekler için. Erkeklerin kendilerini aynada görebilmeleri için. Eril dişil enerji gerçeği çoğumuzun bildiği gibi spiritüel konulara bulaşmış her insanın hayatının bir parçası artık. Enerjiden söz ederken dahi ikiye ayırıyoruz değil mi? Eril, dişil diye. Ki evrensel prensip olarak erili, dişili yok enerjinin. Hepimizin ağzında eril enerjiye kaydım, dişil enerjim yükseldi, yükseltmem lazım gibi ne olduğunu anlamadan neredeyse ezbere kurduğumuz cümleler var. Ben burada size başka her yerde okuyup bulabileceğiniz eril enerji nasıl olur bilgisi vermeyeceğim. Zaten bunu yine bilinen balonları patlatarak eril enerji videomda yaptım. Eğer bu videoyu izlemeden önce o videoyu izlerseniz bilgiden daha çok faydalanabilirsiniz. Çünkü eğer bu videoya öylesine denk geldiniz ve spiritüalizme yakın değilseniz konuya rahat bağlanabilirsiniz. Daha rahat bağlanabilirsiniz. Alıştınız artık. Bu videoda da yazmaya başlayıp durakladım. Araya 3 farklı video girdi ve şu an 6 ay sonra yine buradayım. Geçenlerde can dostumla, ahiretliğimle konuşurken yine fark ettim ki feminen oldukça zor bir durumda. Köşeye sıkışmış, can çekişir halde bekliyor. Ve hayır, kadın şu anda eskisinden daha güçlü değil. Güçten ne anladığınıza bağlı olarak da değişecek tabii bu durum ama yine de bizim subjektif bakış açılarımızdan bağımsız bir şey var. O da enerji. Enerji objektiftir. Enerji senden benden bağımsızdır. Enerji yalan söylemez. Neyse ki. Dişil enerjiyi kadın bedeninde deneyimlemeye gelmiş feminenin durumu içler acısı ve bizim konumumuzla bağlantılı elbette. Çünkü eril ve dişil enerji birbirinden ayrılamayan bir yapı. Biri ne yaparsa diğerini etkiler, birbirini besleyen, varoluşlarını canlı tutan bir döngü. Dişil enerjinin bu hale nasıl geldiğini kendi videosunda konuşacağız. Ama bilin ki dişil enerjinin bu hale gelişinde nasıl ki eril enerjinin etkisi varsa, eril enerjinin de geldiği toksik noktada elbette dişil enerjinin etkisi var. Öncelikle boşluk kalmaması açısından toksik eril enerji derken neyi kastediyorum onu anlayalım. Nerede durduğumuzu bilmeden nereye gideceğimizi bulamayız. Yani sorunu derinlemesine hissetmeden çözümü hissedemeyiz. Bunu bazen hepimiz yapıyoruz. Bazen isyan edebiliyoruz. Çözüm ne? Hadi hemen gelsin, olsun, bitsin diye.
Çözümü göremememizin tek sebebinin sorunda yeterince vakit geçirmemek olduğunu görmemiz gerek. Çünkü cevap soruda gizli zaten. O zaman bakalım toksik maskülenin durumu neymiş? Daha doğrusu kimdir o? Onu tanıyalım. Toksik maskülen hepimizin gözlemleyebileceği, özellikle de ilişkisi olsun isteyen kadınların daha sık gözlemleme şansı olan bir tür. Bu türün en belirgin özelliği aşırı özgüvenli olması. Sahte özgüvenden bahsediyorum tabii ki, gerçek öze güvenden değil. Çünkü bu tür maalesef kendindeki esansa oldukça yabancı, özünden korkan bir enerji ya da var olma biçimi diyelim. Aşırı bir özgüven kendini, hayatını, evini, işini, hobilerini, arkadaş grubunu, sahip olduğu her şeyi ama her şeyi aşırı seven biri, rutinleri olan ve kendine yarattığı bu yalnız kalede yine bu yarattığı hayat biçiminden ödün vermeyen, vermesi gerekse bile o cesareti kendinde bulamayan. Çünkü asla ne kendisine ne de çevresine ne de evrene güvenemeyen biri. Bunun yanı sıra her şeyi, hayatın anlamını, amacını, kadınları falan çözmüş, yemiş yutmuş fakat hazımsızlık çeken biri. Çözdü diye ulaştığı sonuç onu daha da hasta etmiş ama haberi yok. Hayatını bir ölçüde düzene sokmuş. Yalan da değil. Birçoğu kendi istediği işi yaparak kendi istediği hayatı yaşıyor. Tabii yapayalnız, o ayrı. Kimi bunu kendi tercihiymiş gibi gösteriyor. Yalnız, gayet mutlu falan filan. Kimi de insana ait bütün duygusal ve fiziksel ihtiyaçları el altından karşılayarak, komik olmuş burası, el altından karşılayarak yalnızlığını sevdiğini iddia ediyor aslında. Gerçek yalnızlıktan bir haber tabii ki. Hemen hepsi kadınlar noktasında o kadar büyük ve gerçek dışı beklentilere sahip ki yalnızlıklarının suçu bile kadınların üstünde. Yeterince şöyle böyle değiller çünkü. Öyle yüksek bir standart ki öyle bir kadın yeryüzünde var olsa zaten onu istemeyecek. Tabii keşke bu yüksek standart kendi için veya hayatına aldığı diğer her insan için de geçerli olsa. Korkutucu derecede sınırları varmış ve bunlara hakimmiş gibi görünen fakat sınırdan öte etrafına duvarlar örmüş. Bunu da kendine saygı ile karıştırmış biri. Kendi duygusundan ölesiye korktuğu için dışarıda herhangi birinin duygusuna tahammül edemeyen insan. Aslında sınırlarının gerçekte ne olduğunu bilmediği ve kendi sınırlarına saygı duymadığı için bu yüzden duvar örüyor maalesef. Başkasının da sınırlarına saygı duymayı öğrenememiş olan biri. Çünkü kendi ördüğü duvarlarına kimse yaklaşamaz ama o herkesin sınırlarını darmadağın etme hakkına sahip. Aile içinde var olmasına izin verilmemiş ama güvensizlikleri olmadığını iddia eden iflah olmaz bir hayalperest. Annesiyle toksik bağlarından özgürleşip birey olamamış fakat karşısındaki kadından annelik bekleyen, annesi yerine koyamadığı her kadın içinse mutlaka bahaneler üreten pasif bir mekanizma. Eril enerjinin erkek bedeninde baskın olarak yaşandığı bireylerde, yani maskülende, eril enerjinin en büyük özelliklerinden biri olarak aksiyon almayı sayabiliriz. Atılgan ve girişken yapıdaki eril enerji bu yapısından ötürü saf halinde deneyimlendiğinde zaten aksiyon almadan duramayan bir enerjidir. Düzen getirmek için o aksiyon alır. Kararlı şekilde işe girişen taraftır maskülen. Bu kararlı yapısını zaten giriştiği birçok işte görürüz. İşte bu atılgan yapının artık buralarda olmadığı bir maskülendir, toksik maskülen. Onu harekete geçirecek olan şeyin ne olduğuna bağlı hale gelmiştir. Hatta bağımlı da diyebiliriz. Çok az konuda netlik ve girişkenlik özelliğine sahip çıkan maskülen artık günümüzde bu özelliklerinden
gitgide uzaklaşmış ve yavaş yavaş bu özelliklerini unutarak daha da öteye geçip ya bu özelliklerinin gölgesine düşüp saldırganca, girişken bir hale gelmiş ya da bu özelliklerinden korkup tamamen kendinden uzaklaşarak zıt kutba geçiş yapmış ve bu sefer de dişil enerjinin gölgesine düşmüştür. Yani ne yaparsa yapsın gölgede kalan bu maskülen kendini muazzam bir karışıklığın içine hapsetmiştir. İşin trajik tarafı bu karışıklığın içinde hayatı çözdüğünü zannetmesidir. Diğer kutupta dişil enerjinin saf özelliklerinden biri olan şekil verilebilirlik özelliğinin gölgesine düştüğü yer ise şekil verilebilirlik noktasında pasif tarafa geçiş yapmasıdır. Kendisi şekil veren iken şekil verilen tarafa geçiş yaptı ve buraya kadar sorun yoktu. Çünkü aslında burada kalabilseydi içindeki dişil enerjiyi sahiplenebilecek ve hayatındaki feminenlere karşı daha güçlü bağlar içinde hareket edebilecekti. Zaten bu tarafa geçiş yapar yapmaz burada hiç kalamadan hemen gölgesine geçiş yaptığı için şu an bu haldeyiz. Şekil verilen olmanın gölgesini yani toksik tarafını tahmin edebilenler olmuş mudur acaba? Şekil verilen olmak birinin gelip şekil vermesini beklemek demektir. Bir nevi edilgenlik getirir. Bir çeşit durağanlık, pasiflik. Aslında saf halinde pasiflik hemen aklınıza gelen toksik haldeki değil, saf halindeki pasiflikten bahsediyorum. Buraları dişil enerji konuştuğumuz videoda çokça konuşacağız zaten. O yüzden bu pasifliğin gölgesine düşen maskülene geri dönelim. Bu maskülen maalesef aksiyon almaktan korkan, aksiyon bekleyen tarafa geçiş yapan, bunu da güzel bir şey sanan biri haline gelmiştir. Bu yüzden toksik maskülendir. Çünkü gerçek veya saf maskülen aksiyon almak için içindeki güçten ilham alır. Özünden, özündeki güvenden hareket eder. Ama zaman içinde çeşitli sebeplerden özüne olan güveni sarsılmış olan maskülenin oturup bir gün birinin onu herhangi bir aksiyon almaya zorlamasını beklemeye koyulmuştur. İşte bu toksik pasiflik onu maalesef manipülatif davranış biçimlerine de itti. Manipülasyon beraberinde birikmiş öfkeyi getirdi. Toksik maskülen o çok rahat olduğunu sandığı yerde içten içe daha da öfkelendi. Bu öfkeyle başa çıkmak için de daha çok pasifleşti. Bu gölgelerin yüzleşmek zorunda kaldığımız sonuçlarından bahsedelim. 1. Dişil enerjinin gölgelerinden biri devamlı almaktır. Her daim alışta olursak, her daim herkesten, her şeyden almamız gerektiğini düşünürsek gölgedeyiz demektir. Devamlı tüketen, tüketmeye programlanmış tarafız demektir. 2. Bu da kendi ihtiyaçlarımız için harekete geçmememiz anlamına gelir. 3. Harekete geçmezsek, beklersek, sadece beklersek, birinin gelip bütün bunları karşılamasını beklersek, dişil enerjinin gölgesine geçmişiz demektir. Çünkü saf dişil enerji ihtiyaçlarının karşılanmasına izin verir. Fakat bunların karşılanması için çaresizce oturup beklemez. Ki zaten bekleyemez de. Potansiyel taşıması, durağan olması, şekil verilebilir olması bütün bunları yaparken toksik şekilde oturup beklemesi anlamını taşımaz. Dişil enerji bütün bunlar olup biterken kendi içinde potansiyel halde yaratımın kazanını kaynatıyordur. Fakat bu yaratımın dış dünyada görünür hale gelmesi için eril enerjinin gelip görünenin ötesindeki yaratımını görünür hale getirmesini bekler. Beklerken de kendi hazırlığını yapar. 4. Elbette bu görünmeyen hazırlığın gölge taraftaki yansıması inisiyatif alamayan, edilgen tarafa geçiş yapmış bir enerjidir. Tıpkı günümüz masküleninin geldiği nokta gibi.
inisiyatif ve aksiyon almak için bekleyen ama bilmediği şeyin onu harekete geçirecek olanın dışarıdan bir gücün varlığı değil de içeriden kendi özüne geri dönüşün olduğu gerçeği olması ve bu dışarıdan etkiyi sonsuza kadar beklemesi gerekeceği gerçeği. Çok komik ya. Peki neden böyle oldu? İnisiyatif alamaz, liderlik edemez hale nasıl geldi maskülen? Şimdi geriye gidelim. Kadın erkek ilişkilerinin ve eril dişil enerjilerin henüz daha bu toksik yapıda olmadığı zamanlara. Çok hayal dahi edemiyoruz belki ama inanın her iki kutbu da kendi içlerinde, kendi yapılarını çok daha rahat kucaklayabildiği dönemlerden bahsediyorum. Tabii bu dönemler fazla uzun sürmüyor. Çünkü her enerjinin, her bilincin bir gölge tarafı var. İnsan evladı da kendi bilinç seviyesinin farklı gölgelerinden nasibini çok geçmeden almış. Eril enerjinin atılgan ve girişken yönü hem onun için hem de dişil enerji için saf ve pozitif bir güçken gölgeye düştüğünde bu gücün istismarı söz konusu olmuş ve güç dengesi tamamen maskülen tarafına kaymıştır. Maskülen gücünü femineni yok saymak, ezmek, kullanmak için yönlendirmiş ve feminenin şekillendirilmeye açık bu durağan enerjisi bir süre bunu kabullenmek zorunda kalmıştır. Feminen kendine has güçlerinden vazgeçmek zorunda bırakılmış. Bu güçler maskülen tarafından tehdit olarak görülmeye başlamıştır. Bütün bunların sonucu olarak da feminenin ezilmesi, yok sayılması şeklinde yaratıma giren eril enerjinin bu gölgesini yüzyıllardır deneyimlemekteyiz zaten. Fakat fark ettiğiniz üzere bu videoda diğer kutuptaki gölgeden dert yanıyoruz. Gücünü eline alamayan, almayan, güçsüz, vasıfsız, sinmiş, bezmiş, bıkmış, birinin gelip onu kurtarmasını bekleyen, bu kurtarmayı da ne olarak algılarsanız algılayın olur. Yani her türlü kurtarılma ihtiyacını içerir. Kısaca pasif ve dişilleşmiş bir maskülen. Maskülen olmanın güzelliklerinden uzaklaşmış, bunları bir yük gibi gören, kadını şeytan, kadının kapsanma ihtiyacını eziklik, bağımlılık olarak gören bir eril enerji. Bu kutuptaki eril enerji gölgesini henüz yeni yeni görmeye ve deneyimlemeye başladık. Toplum olarak tabii bir süredir bunun bazılarımız farkındayız, bazılarımız değiliz. Realitemizde hala toksik güç savaşları içinde olan eriller baskın olduğundan belki de onları çokça görüyor, eleştiriyor, lanetliyoruz. Ama işin bir de diğer yüzü var. Bunu henüz görmüyor olabiliriz. Ve işin bu yüzü insan ilişkilerini maalesef tekrardan yeni bir boyutta çıkmaza sokmaya çok büyük bir aday. Hem de çok ciddi bir aday. Tehlikenin şimdi farkına varırsak bir fark yaratır mıyız acaba? Bilemiyorum. Bütün bunların masküleni getirdiği bu toksik pasifliğe zafer gözüyle bakıp iyi bir şeymiş gibi normalleştiren feminen tarafı olarak da içinde bulunduğumuz illüzyonu görebildiğimizi zannetmiyorum açıkçası. Erkeğin gücünü toksik taraftan kullandığı onca yüzyıldan sonra kadının bu gücün altında ezilmesi ve çektiği acı sonucu içine girdiği titreşimsel frekans yıllardan beri beslenen bu ihtiyacı önce açlık haline getirdi, sonra da yaratıma soktu. Biliyorsunuz kolektif bir durumun istek veya ihtiyaç olarak insan tarafından uzun süreler boyunca beslenmesi gerekir. Yani günümüz masküleninin geldiği noktada feminenin isteklerinin açlığa dönüşmesi ve bu açlığın yaratıma bu şekilde yansımasının payı büyüktür. Kadın bu toksik güç gösterisinde dengelerin yeniden yerine gelebilmesi için
şu an yaşadığımız bu pasif erkekliği kazanılmış bir başarı olarak görüyor maalesef. O kadar yanılıyor ki. Bunun bir güç kazanımı olmadığını anladığında iş işten geçmiş olacak. Çünkü o zaman ihtiyacı olan kapsanmayı kendi kendine veremeyeceğini, dışarıda da bunu verebilecek kimsenin kalmadığını gördüğünde nerede hata yaptığını düşünmeye başlayacak. Bazılarımız bunu şimdiden sorgulamaya, bunun acısını hissetmeye başladı. Bana göre bizlerin bu toplumun bireyleri olarak sadece ilişkiler açısından değil, hayatın her alanı için güç konuları üzerinde ciddi oturup düşünmemiz lazım. Ki gücün aslında kötü bir şey olmadığını anlayalım. Her bilinç halinin olduğu gibi onun da gölgeleri olduğunu ve bunlardan korkmak yerine bu gölgeleri iyice anlayıp onların arka plandan hayatımızı yönetmelerine izin vermek yerine hayatımıza entegre etmek için gerekli adımları atmamız gerektiğini iyice kavramamız gerekli. Güç kavramının gölgesine düşen klasik erilin bu gölgeden hareket edişi feminende güç algısının oldukça çarpık bir yere, bir noktaya ulaşmasına sebep oldu. Feminenin güç sahibi olan, gücünü acımasızca kullanmaktan çekinmeyen, erile karşı beslediği içerleme, bu öfke, bu kin, nefret, güce bakış açısının aynı anda hem güçten korkup hem de güce açlık duymasına sebebiyet verdi. Güç dengesinin kendi hayatına kaymasını bu derece büyük bir açlıkla isteyen feminen zaman içinde bu denge kaymaya başladığında hem kendi için hem de erkek için inisiyatif almaya başladı. Toksik pasiflikten kurtulup inisiyatifi sadece kendi için almakla yetinseydi kadın, sonuçlar farklı olur muydu? Olabilirdi bence. Tartışılır. Fakat kadının inisiyatifi her daim elinde tutma çabası erkeğin tembelleşip pasifleşmesine ve bu hale gelmesine sebep oldu. Bir adım daha ileri gidelim. Hem kadın hem de erkek için pasifliğin toksik hale geldiği yeri konuşalım. Tabii ki de çocukluğumuzu.